Herkese merhaba. Medicaple'a hoş geldiniz. EKG giriş bölüm 1 videomuz sizlerle. EKG nedir? EKG yani elektrokardiyografi, kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetlerin kaydedilmesidir. EKG kağıdı ve kayıt. EKG kağıdı trase olarak da adlandırılmaktadır. Trase üzerinde büyük kareler ve bunların oluşturduğu 5 sıra dikey, 5 sıra yatay küçük kareler yer alır. Standart bir EKG kaydı 25 mm saniye hızında ve 10 mm milivolt voltajında çekilmelidir. Bu standartları kontrol etmek için EKG trasesinin alt kısmında yazan açıklamaları kontrol edebiliriz. Trase süreleri. Küçük kareler yatay ve dikey olarak 1 mm boyutundadır. 10 mm 1 milivolt ayarında çekilen bir EKG için dikey bir küçük kare 0.1 milivolt değerindedir. Milivolt yani voltaj kalp atım dalgalarının elektriksel olarak şiddetini gösteren değerdir. Bu değer başta MI olmak üzere birçok rahatsızlıkta EKG dalgalarını değerlendirmekte kullanılmaktadır. Küçük kareler yatay olarak ise zamanı göstermektedir. Bir küçük kare yatay olarak 0.04 saniye süreye eşittir. Dolayısıyla 5 küçük kareden oluşan bir büyük kare 0.20 saniye süreye eşittir. Bu değerler başta hız hesaplama olmak üzere AV blok değerlendirmelerinde elektrolit bozuklukları, ventriküler aritmiler ve benzeri tüm ritim değerlendirmelerinde kullanılmaktadır. Elektrot ve derivasyonlar. Elektrot ve kablolar hasta üzerine temas ederek elektriksel aktiviteyi EKG cihazına aktarır. Derivasyonlar, hasta üzerine yerleştirilen elektrotlarca kaydedilen elektriksel aktivitenin EKG kağıdındaki yansımalarıdır. Derivasyonlar, kalbi farklı açıdan gören kameralar gibidir. Derivasyonlar ve komşuluk ilişkileri. Derivasyonlar, ekstremite derivasyonları ve göğüs yani prekordiyal derivasyonlar olarak ikiye ayrılır. Ekstremite derivasyonları hastanın el ve ayak bileklerine elektrotların teması ile çekilen derivasyonlardır. Elektrotlar sağ kola kırmızı, sol kola sarı, sağ bacağı siyah, sol bacağı yeşil olarak yerleştirilmelidir. Hastanın ekstremitesi ampute ise ekstremiteye en yakın bölgeye yerleştirilebilir. 6 derivasyonlu EKG. Hastaya yapıştırılan kırmızı, sarı ve yeşil elektrotlar bipolar derivasyonlar olarak adlandırılır. Bipolar derivasyonlar derivasyon 1, derivasyon 2 ve derivasyon 3 olarak 3 tanedir. Hastanın sağ ayağına yapıştırılan siyah elektrot ise unipolar derivasyonları gösterir. Unipolar derivasyonlar AVR, AVL, AVF olarak 3 tanedir. Dolayısıyla hastaya kırmızı, sarı, yeşil elektrotları bağlarsak 3, sağ bacakta yer alan siyah elektrodu da bağlarsak 6 derivasyonlu EKG çekmiş oluruz. Göğüs derivasyonları ve 12 derivasyonlu EKG. Hastanın göğsüne yapıştırılan 6 elektrot V1, V2, V3, V4, V5 ve V6 olmak üzere prekordiyal derivasyonları oluşturur. Ekstremite ve göğüs derivasyonlarının tamamı 12 derivasyonlu EKG'yi oluşturmaktadır. Derivasyonların yansımaları. EKG'de bipolar derivasyonlar, derivasyon 1 sağ koldan sol kola, derivasyon 2 sağ koldan sol bacağa, derivasyon 3 sol koldan sol bacağa elektriksel aktiviteyi yansıtmaktadır. Unipolar derivasyonlar sağ bacağa bağlanan siyah elektrot ile oluşan güçlendirilmiş yansımalardır.
AVR sağ kolun güçlendirilmiş. AVL sol kolun güçlendirilmiş. AVF sol bacağın güçlendirilmiş elektriksel aktivitesini yansıtır. Derivasyonların komşuluk ilişkileri. Derivasyonlar arasında komşuluk ilişkileri vardır. EKG'de yapılan değerlendirmenin doğru kabul edilebilmesi için komşu derivasyonlardan en az ikisinde aynı bulgu gözlemlenmelidir. Derivasyonların komşuluk ilişkileri. D1 yüksek lateral, AVL yüksek lateral, D2 inferior, D3 inferior, AVF inferior derivasyonları göstermektedir. D1 ile AVL yüksek laterali göstermektedir. Bunu AVL'nin sonundaki L harfiyle yüksek lateraldeki L harfinden aklımızda tutabiliriz. D2, D3 ve AVF ise inferior derivasyonunu göstermektedir. Bunu da AVF'nin sonundaki F harfiyle inferior'un içindeki F harfinden aklımızda tutabiliriz. AVR derivasyonunun herhangi bir derivasyonla komşuluk ilişkisi bulunmamaktadır. AVR derivasyonunun değerlendirilmesini EKG'ye giriş bölüm 2 videomuzda ayrıca anlatacağız. Prekordiyallerdeki komşuluk ilişkileri ise V1 septal, V2 septal, V3 anterior, V4 anterior, V5 lateral, V6 lateraldir. V1 ile V2 septal derivasyonu, V3 ile V4 anterior derivasyonu, V5 ile V6 ise lateral derivasyonu göstermektedir. Prekordiyallerin komşuluk ilişkilerini baş harflerinden sal olarak kısaltabiliriz. Yüksek lateral ve lateral derivasyonların isim benzerlikleri bizleri yanıltmamalıdır. Her ikisinde de lateral ismi olmasına rağmen komşuluk ilişkilerinde birbirleriyle karıştırılarak değerlendirilemezler. Kalbin iletim sistemi. Kalbin iletim sistemi 3 ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar sinoatrial not, atrioventriküler not, histemeti, sağ ve sol dallar ve Purkinje lifleridir. Sinoatrial not. Sağ atriumun üst kısmında bulunur. Kalbin doğal pacemaker'ıdır. Dakikada 60 ila 100 arası uyarı çıkarır. Anormal durumlarda maksimum 150'ye kadar uyarı çıkarabilir. Atrioventriküler not. Sinoatrial nottan çıkan uyarı atriumlara yayılır. Daha sonra AV noda gelir. Burada kısa süre bekletilen uyarı ventriküllere iletilir. Histemeti, dallar ve Purkinje lifleri. AV nottan gelen uyarı ventriküllerde sırası ile histemeti, sağ ve sol dal, Purkinje liflerine iletilir. EKG dalgaları. İzoelektrik hat. İki kalp atımı arasında herhangi bir elektriksel aktivitenin olmadığı zamanı gösteren yatay çizgiye izoelektrik hat denir. İzoelektrik hattın üzerindeki atımlar pozitif atım olarak adlandırılır. İzoelektrik hattın altındaki atımlar ise negatif atım olarak adlandırılır. P dalgası. Bir kalp siklusunun ilk pozitif dalgasıdır. Atriumların depolarizasyonu EKG'de P dalgası olarak görülür.
P dalgasının morfolojisi dikey olarak 0.25 milivolt yani 2,5 küçük kare. Yatay olarak 0.12 saniye yani 3 küçük kareden küçük olmalıdır. P dalgasının morfolojisi normalse uyarının sinüatriyel nottan çıktığını yani sinüs ritmi olduğunu, morfolojisi bozuksa uyarının sinüatriyel nottan değil atriumdaki bir odaktan çıktığını yani atriyal olduğunu ya da atriumlarda bir sorun olduğunu gösterir. PR invertali. Sinüatriyel noddan çıkan uyarı atriumları depolarize eder ve atrioventriküler noda ulaşır. AV nodda uyarı kısa bir süre bekletildikten sonra ventriküllere iletilir. Sinüatriyel noddan uyarının çıkıp ventriküle iletilene kadar geçen süre EKG'de PR aralığı olarak değerlendirilir. PR aralığı P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar olan kısımdır. Süresi minimum 3, maksimum 5 küçük karedir. Yani 0.12 ile 0.20 saniye. PR aralığının 0.20 saniye üzerinde olması AV nodda sorun olduğunu gösterir. PR aralığının 0.12 saniyenin altında olması preeksitasyon sendromu olarak adlandırılmaktadır. PR segmenti. P dalgasının bitiminden QRS'in ilk dalgasına kadar olan kısma PR segmenti denir. PR segmentinin izoelektrik hat ile aynı seviyede olması gerekmektedir. PR segmentindeki değişiklikler perikardit ya da atrial iskemiden dolayı oluşmaktadır. QRS kompleksi. AV noddan gelen uyarının sırasıyla histemeti, dallar ve Purkinje liflerine iletilmesiyle QRS kompleksi oluşur. QRS kompleksi ventrikül depolarizasyonunu gösterir. QRS kompleksi QR ve S dalgalarının bir araya gelmesiyle oluşur. QRS kompleksinin maksimum 0.12 saniye yani 3 küçük kare olması normal kabul edilir. QRS kompleksinin 3 küçük kareden geniş olması uyarının ventriküler bir ritim olduğunu gösterir. Ventriküler ritimlerin hepsinin ortak özelliği geniş QRS'li olmalarıdır. QRS'in ne kadar dar olduğunun önemi olmadığı gibi derivasyonlara göre negatif ya da pozitif de olabilir. ST segmenti. ST segmenti QRS kompleksinin bitiminden T dalgasının başlangıcına kadar olan kısımdır. S dalgasının bitiminde J noktası denilen kırılma meydana gelir ve ST segmenti buradan başlar. ST segmenti izoelektrik hatta olmalıdır. ST segmentinin izoelektrik hattının üzerinde olmasına elevasyon, altında olmasına depresyon denir. ST segmentinin izoelektrik hatta olmaması kalp kasında hasar olabileceğini gösterir ve akut koroner sendrom değerlendirmesi yapmak gerekir. T dalgası. QRS kompleksi ile depolarize olan ventriküller daha sonra kasılarak vücuda kan pompalar. Ventrikül repolarizasyonu EKG'de T dalgası olarak incelenir.
T dalgasının amplitüdü yani voltajı ekstremite derivasyonlarında 5 mm'den, prekordiyellerde 15 mm'den küçük olmalıdır. Genişliği ise ekstremite derivasyonlarında 6 mm'den, prekordiyellerde ise 10 mm'den kısa olmalıdır. T dalgasının voltajının ya da genişliğinin değişmesi elektrolit bozuklukları, V1 derivasyonu dışında negatif olması miyokard hasarını düşündürmektedir. QT invertali. QT süresi Q dalgasının başlangıcından T dalgasının bitimine kadar olan süredir. QT süresi 0.36 saniye yani 9 küçük kareden kısa, 0.44 saniye yani 11 küçük kareden uzun olmamalıdır. QT süresinin uzaması hipokalemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, kibas, kardiyak arrest sonrası ya da konjenital uzun QT sendromu gibi rahatsızlıkların EKG'deki belirtisidir. Kısa QT süresi ise hiperkalsemi, digoksin kullanımına bağlı ve konjenital kısa QT sendromu durumunda görülebilir. Videomuzun devamına sağ üstte yer alan EKG okuma bölüm 2 videomuzdan ulaşabilir. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.